Kervansaray'daki casus. Güneş, Anadolu'nun engebeli tepelerinin ardında batarken, kervansarayın kapıları yavaşça açıldı. Kervanbaşı Hasan Ağa, yorgun atının üzerinde doğruldu ve taş yapının muhteşem kubbelerine baktı. Sultan Hanı İpek yolunun en büyük kervansaraylarından biri, tüccarların, seyyahların ve hacıların uğrak yeriydi. Sonunda, diye mırıldandı Hasan Ağa. Yanındaki genç yardımcısı Mehmet'e döndü. Haber gönder. Kafileye, geceyi burada geçireceğimizi söyle. Mehmet, hızla geri döndü. Kervan, 30 deveden oluşuyordu. Her biri, Bağdat'tan getirilen değerli mallarla yüklüydü ipekler, baharatlar, kıymetli taşlar. Ve en önemlisi, şifreli mektuplar. Sadece sultana ulaşması gereken gizli belgeler. Kervansarayın kapısında, bekçi durdurdu onları. Hoş geldiniz. Kimsiniz? Hasan Ağa, Bağdat'tan. Bursa'ya gidiyoruz. Gecelemek istiyoruz. Bekçi, listeye baktı. Tüccar mısınız? Evet, ipek tüccarıyım. Girin. Ahırlar sağda, odalar yukarıda. Yemek, akşam namazından sonra. Kafile, içeri girdi. Avlu, geniş ve düzenliydi. Ortada bir çeşme vardı, sular şırıl şırıl akıyordu. Çevresinde, tüccarlar ve seyyahlar dinleniyordu. Bazıları Farsça konuşuyordu, bazıları Arapça, bazıları Türkçe. Hasan Ağa, keskin gözlerle etrafı inceledi. Eski bir askerdi, tehlikeyi kokusundan tanırdı. Ve burada, bir şeyler yanlış hissediyordu. Mehmet, dedi, sesini alçaltarak. Göz kulak ol, şüpheli biri varsa, haber ver. Ne gibi şüpheli? Fazla soru soran, işine gücüne bakmayan, bizim kervanı çok yakından izleyen. Mehmet, başını salladı. Anladım, develer, ahırlara yerleştirildi. Yükler, güvenli bir odaya taşındı. Hasan Ağa, 2 muhafız görevlendirdi. Bu gece kimse girmesin. Hayatınız pahasına koruyun. Yukarı kata çıktı. Odası, sade ama temizdi. Minderlerin üzerine oturdu, kılıcını yanına koydu. Kapıyı kilitlendi. Ama rahat edemedi. İçindeki ses, tehlike diye fısıldıyordu. O gece, yemekhane doluydu. Onlarca insan, uzun sofralar çevresinde oturmuştu. Yemekler servis edildi: pirinç pilavı, kuzu kebabı, ekmek, ayran. Sohbetler, yüksek sesle devam ediyordu. Hasan Ağa, bir köşede oturdu. Etrafı izledi. Kim, dost olabilirdi? Kim, düşman? Yanına, yaşlı bir tüccar oturdu. Beyaz sakallı, kırışık yüzlüydü. Selamün aleyküm. Ben, İshak. Konya'dan geliyorum. Aleykümselam. Ben, Hasan. Bağdat'tan. Uzun bir yolculuk, dedi İshak. Yorucu olmalı. Alıştık, dedi Hasan, temkinli. Sen, nereye gidiyorsun? İstanbul'a. Padişahın sarayına. Kumaş siparişi götürüyorum. Hayırlı olsun. İshak, daha yakın eğildi. Sesi alçalttı. Bir şey söylemek istiyorum. Ama aramızda kalmalı. Hasan, tetikte oldu. Dinliyorum. Bu kervansarayda, garip şeyler oluyor, dedi İshak. Geçen hafta, bir kervan soyuldu. İçerideyken, bekçiler hiçbir şey görmemiş. Tüccar, her şeyini kaybetti. Nasıl olur? Burada güvenlik yok mu? Var. Ama bence, içeriden biri yardım ediyor hırsızlara. Belki bekçiler, belki başka biri. Hasan, bu bilgiyi not etti. Teşekkür ederim. Dikkatli olacağım. Özellikle dikkat et, dedi İshak. Senin kervanın, çok değerli görünüyor. Yemekten sonra, Hasan Mehmet'i buldu. Bu gece nöbet tutacağız. Sen önce, ben sonra. Yük odasını göz önünde tut. Mehmet, esnedi. Ama çok yorgunum. Yorgunluk, ölümden iyidir, dedi Hasan, sert bir şekilde. Haydi, git. Gece yarısı, Hasan uyandı. Mehmet'in nöbeti bitmişti. Şimdi, kendi sırasıydı. Kılıcını kuşandı, sessizce dışarı çıktı. Kervansaray, karanlıktı. Sadece birkaç meşale yanıyordu. Gölgeler, duvarlarda dans ediyordu. Rüzgar, uluyor, pencerelerden içeri giriyordu. Hasan, yük odasına yaklaştı. Kapı, kilitliydi. Muhafızlar, 2 tarafta bekliyordu. Her şey yolunda mı, diye sordu Hasan. Evet, kimse gelmedi. İyi, dikkatli olun. Avluya indi. Çeşmenin başına oturdu. Suyun sesini dinledi. Sakinleştirici bir ses. Birden, bir hareket gördü. Karanlık bir köşede, bir gölge. İnsan mı? Hayvan mı? Hasan, sessizce yaklaştı. Kılıcına dokundu, hazır oldu. Gölge, hareket etti. Hızla koridorlara doğru kaçtı. Hasan, peşinden koştu. Ama gölge, çok hızlıydı.
Karanlıkta, onu kaybetti. Lanet olsun, diye mırıldandı. Kim olabilirdi? Hırsız mı? Casus mu? Odasına döndüğünde, bir şey fark etti. Kapısının önünde, küçük bir kağıt parçası vardı. Aldı, ışığa tuttu. Üzerinde, tek bir cümle yazılıydı. Yükünü koru. Düşmanlar, etrafında. Hasan'ın derisi ürperdi. Bu, bir uyarı mıydı? Tehdit mi? Kim yazmıştı? Sabah oldu. Hasan, uykusuz ama tetikte. Aşağı indi, kervanı kontrol etti. Her şey yerindeydi. Yükler, sağlamdı. Muhafızlar, şikayet etmediler. Ama rahat edemiyordu. Kervansaraydan hemen ayrılmak istedi. Ama dışarıda, fırtına vardı. Kum fırtınası. Yolculuk, imkansızdı. Bir gün daha kalmalıyız, dedi Mehmet. Biliyorum, dedi Hasan. Ama dikkatli olacağız. O gün, avluda, yeni bir kervan geldi. Daha küçük sadece 5 deve. Başında, yakışıklı bir genç adam vardı. 25 yaşlarında, koyu saçlı, yeşil gözlü, tebessüm eden. "Selamın aleyküm," dedi genç, Hasan'a yaklaşırken. "Ben, Selim. Şam'dan geliyorum." "Aleykümselam. Ben, Hasan. Görüyorum ki, büyük bir kervanınız var," dedi Selim. "Zengin bir tüccar olmalısınız." "Şansa," dedi Hasan, temkinli. "Sen, ne iş yapıyorsun?" "Baharat tüccarıyım. Küçük ama kazançlı bir iş." "Nereden geliyorsunuz?" "Bağdat'tan." "Ah, Bağdat. Muhteşem bir şehir. Ben birkaç kere gittim. Siz, ne götürüyorsunuz?" Hasan, bu soruyu sevmedi. Çok direkt, çok meraklıydı. "İpek, biraz baharat, normal ticaret malları." "Anlıyorum," dedi Selim. Gözlerinde bir şey vardı, bir parıltı, bir hesaplama. "Belki yolculuğu birlikte yapabiliriz, daha güvenli olur." "Düşünürüm," dedi Hasan. Selim, gülümsedi. "Harika. Öğleden sonra, çay içelim mi? Sohbet ederiz." O öğleden sonra, Hasan ve Selim, avluda çay içtiler. Selim, çok konuşkan, çok samimiydi. Hikayeler anlattı, şakalar yaptı. Ama Hasan, ona güvenmedi. "Selim," dedi Hasan, aniden. "Dün gece, kervansarayda dolaşan birini gördün mü?" Selim, kaşlarını çattı. "Gece mi? Hayır, ben erkenden uyudum." "Neden sordun?" "Sadece merak. Garip sesler duydum." Dedi Selim. "Belki rüzgar. Ya da fareler." "Belki," dedi Hasan. O gece, Hasan yine nöbet tuttu. Bu sefer, daha dikkatli. Her köşeyi kontrol etti, her sesi dinledi. Saat 2'ye doğru, yine bir hareket gördü. Ama bu sefer, hazırdı. Sessizce takip etti. Gölge, yük odasına doğru gidiyordu. Kapıya yaklaştı, kilit kurkalamaya çalıştı. "Dur," diye bağırdı Hasan, kılıcını çekerek. Gölge, döndü. Yüzü, karanlıkta görünmüyordu. Ama bedeni, tanıdıktı. Genç, atletik. "Selim, sen," dedi Hasan, şok içinde. Selim, ellerini kaldırdı. "Hasan ağa, yanlış anlama." "Yanlış anlama mı? Sen, yükümü çalmaya çalışıyorsun." "Hayır, ben, korumaya çalışıyorum." "Ne?" Selim, hızla konuştu. "Ben, tüccar değilim. Sultanın istihbarat ajanıyım. Casuslarım var, bana rapor verdiler. Senin kervanın, tehlikede. İçerideki bir hain, yükünü çalmayı planlıyor. Ben, bunu engellemeye çalışıyorum." Hasan, şüpheli baktı. "Kanıtla." Selim, bir mühür çıkardı. "Sultanın özel mührü. Bu, kimliğimi kanıtlar." Hasan, mührü inceledi. Gerçek görünüyordu. "Eğer sen, sultanın ajanıysan, neden baştan söylemedin?" "Çünkü haini bilmiyorum," dedi Selim. "O, senin kervanında olabilir. Ya da kervansaray personelinde. Gizli kalmalıyım ki, ortaya çıkabileyim." Hasan, düşündü. Mantıklı geliyordu. Ama emin olamazdı. "Tamam, ama seni izleyeceğim." "Anlaştık," dedi Selim. İkisi, avluya döndüler. Ama o anda, bir çığlık duyuldu. Yukarıdan. Kadın çığlığı. Hasan ve Selim, koşarak yukarı çıktılar. Bir oda kapısı açıktı. İçeriden, ışık geliyordu. Odaya girdiklerinde, korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Yaşlı tüccar İshak, yerde yatıyordu. Ölmüştü. Boğazı kesilmişti. Yanında, bir kadın duruyordu. Genç, güzel, korkmuş. Elinde, kanlı bir bez vardı. Ben yapmadım," diye ağladı kadın. "Onu böyle buldum." Bekçiler, geldi. Kalabalık toplandı. Herkes fısıldaştı, herkes şüphelendi. Kervansaray sahibi, Kerim Ağa, geldi. 40 yaşlarında, ciddi yüzlü bir adamdı. "Ne oluyor burada?" "Cinayet," dedi Hasan. "İshak Ağa öldürülmüş." Kerim Ağa, cesede baktı. Kaşlarını çattı.
Kim yaptı bunu? Bilmiyoruz, dedi Selim. Ama bulmamız lazım. Ertesi sabah, soruşturma başladı. Kerim Ağa, herkesi sorguladı. Kadın, adı Ayşe'di, İshak'ın yanında çalışan bir hizmetçiydi. Neden odasındaydınız, diye sordu Kerim Ağa. Efendim çay istemişti, dedi Ayşe, titreyerek. Çay götürdüm. Ama odaya girdiğimde, onu böyle buldum. Çığlık attım. Başka kimse gördün mü? Hayır. Ama koridorda ayak sesi duydum. Birisi kaçıyordu. Kim? Görmedim. Çok karanlıktı. Hasan, Ayşe'yi dikkatle izledi. Korkmuş görünüyordu ama samimi miydi? Yoksa iyi bir oyuncu muydu? Selim, Hasan'a yaklaştı, fısıldadı. Sanırım İshak'ın ölümü, senin yükünle ilgili. Nasıl? İshak, sana uyarı vermişti. Belki katil, bunu biliyordu. İshak'ı susturmak istedi. Mantıklı, dedi Hasan. Ama kim? Bilmiyorum. Ama şüpheliler listesi yapmalıyız. İkisi, gizlice konuştular. Şüpheliler, Ayşe, bekçiler, diğer tüccarlar, hatta Kerim Ağa kendisi. Kerim Ağa'yı da şüphe etmeli miyiz, diye sordu Hasan. Herkes şüpheli, dedi Selim. Güvenme, doğrula. O gün, fırtına dinmedi. Kervanlar, hala yola çıkamıyordu. Herkes mahsur kalmıştı. Hasan, kendi araştırmasını yaptı. İshak'ın odasını inceledi. Cesedi kaldırılmıştı ama ipuçlar hala vardı. Yatağın yanında, küçük bir kumaş parçası buldu. Yırtılmış, sanki mücadele sırasında kopmuştu. Kumaş, özel bir türdü, pahalı, ipek karışımlı. Bu kumaş, sıradan bir kişinin giymeyeceği, diye düşündü Hasan. Zengin biri, ya da soylu. Aşağı indi, etrafı inceledi. Kim, bu tür kumaş giyiyordu? Ve gördü. Kerim Ağa'nın cübbesinde, küçük bir yırtık vardı. Tam İshak'ın odasında bulduğu parçanın yerinde. Hasan'ın kalbi hızlandı. Kerim Ağa mı? Kervansaray sahibi mi katil? Ama kanıt, yeterliydi. Kumaş parçası, herhangi bir zamanda kopmuş olabilirdi. Mahkemeye çıkaramazdı. Gece, Hasan ve Selim yine buluştular. Hasan, bulduğu kumaşı gösterdi. Bu, Kerim Ağa'nın, dedi. Selim, kumaşı inceledi. Eminim. Cübbesinde yırtık var. Tam uyuyor. Ama tek başına yeterli değil. Daha fazla kanıt lazım. Nasıl bulacağız? Selim, düşündü. Kerim Ağa'nın özel odasını araştırmalıyız. Belki orada, bir şey buluruz. Ama nasıl gireceğiz? Muhafazlı. Bir yol buluruz, dedi Selim, sinsi bir gülüşle. O gece geç saatte, kervansaray sessizdi. Herkes uyumuştu. Selim ve Hasan, gizlice Kerim Ağa'nın odasına yaklaştılar. Kapı kilitliydi. Ama Selim, usta bir kilit açıcıydı. Birkaç saniye içinde, açtı. İçeri girdiler. Oda, lüks döşenmişti, kalın halılar, ipek yastıklar, pahalı lambalar. Aramaya başla, dedi Selim. Hasan, çekmeceleri açtı. Belgeler buldu, hesaplar, mektuplar, sözleşmeler. Ama hiçbiri şüpheli değildi. Selim, bir dolap açtı. İçinde, silahlar vardı. Hançerler, bıçaklar, hatta bir kılıç. Neden kervansaray sahibinin bu kadar silaha ihtiyacı var, dedi Selim. Sonra, dolapın arkasında gizli bir bölme buldu. Açtı. İçinde, bir defter vardı. Defter, şifreli yazılmıştı. Garip semboller, anlaşılmaz kelimeler. Bu ne, dedi Hasan. Bilmiyorum, dedi Selim. Ama önemli olmalı. Çünkü gizli saklıyor. Defteri aldılar, odadan çıktılar. Kendi odalarında, defteri incelemeye başladılar. Selim, şifreyi çözmeye çalıştı. Saatler geçti. Sonunda, bir ipucu buldu. Bu, bir tür kod, dedi. Her sembol, bir harfi temsil ediyor. Eski bir Türk alfabesi. Yavaşça, sayfalar çevrildi. Kelimeler, ortaya çıktı. Ve içerik, şok ediciydi. Defter, bir casusluk kayıtıydı. Kerim Ağa, İran sarayının casusu olarak çalışıyordu. Göreviydi, İpek yolundaki Osmanlı tüccarlarını izlemek, önemli bilgileri çalmak, gerekirse sabotaj yapmak. Vay be, dedi Hasan. Kerim Ağa, İranlı casus. Ve İshak'ı öldürdü, dedi Selim. Çünkü İshak, onu şüphelenmeye başlamıştı. Peki şimdi ne yapacağız? Önce, yükünü kontrol etmeliyiz, dedi Selim. Eğer Kerim Ağa, senin yükünü çalmayı planlıyorsa, şimdiye kadar harekete geçmiştir. İkisi, hızla yük odasına koştular. Kapı, hala kilitliydi. Muhafızlar, yerindeydi. Her şey yolunda mı, diye sordu Hasan. Evet, kimse gelmedi. Ama içeri girdiklerinde, şok olarak. Yüklerden biri açılmıştı.
İçindeki şifreli mektuplar, yok olmuştu. Hayır, diye bağırdı Hasan. Mektuplar, nasıl olur, dedi Selim. Muhafızlar kapıdaydı. Hasan, muhafızlara döndü. Hiç kimse gelmedi mi dediniz? Muhafızlar, birbirlerine baktılar. Evet, ama Kerim ağa geldi. Dedi ki, kontrol etmesi gerekiyormuş. Biz de izin verdik. O, kervansaray sahibi. Ne zaman? 1 saat önce. Lanet olsun, dedi Hasan. O, mektupları çaldı. Bulmalıyız, dedi Selim. Hemen. İkisi, Kerim ağanın odasına koştular. Ama kapı açıktı. İçerisi boştu. Kerim ağa, kaçmıştı. Çok geç kaldık, dedi Hasan, çaresizce. Hayır, dedi Selim, kararlılıkla. Henüz kaçamadı. Fırtına var, yollar kapalı. Hala kervansarayda olmalı. Aramaya başladılar. Odalar, ahırlar, depolar. Her yere baktılar. Ama Kerim ağayı bulamadılar. Sonunda, bekçilerden biri dedi ki, gizli bir tünel var, kervansarayın altında. Acil durum çıkışı. Nerede? Mutfağın arkasında. Koştular. Mutfağın arkasında, ağır bir kapı vardı. Açtılar. Karanlık bir merdiven, aşağı iniyordu. İşte, dedi Selim. O, tünelden kaçtı. Merdivenleri indiler. Tünel, dar ve nemdi. Meşalelerle aydınlandılar. Yürüdükçe yürüdüler. Sonunda, tünelin sonuna vardılar. Bir kapı daha. Açtılar, dışarı çıktılar. Fırtına, hala esiyordu. Ama uzakta, bir at görünüyordu. Üzerinde, bir adam. Kerim ağa, dur, diye bağırdı Hasan. Ama Kerim ağa, durmadı. Hızla uzaklaştı. Selim, yayını çıkardı. Nişan aldı. Okey fırlattı. Ama rüzgar, okun yörüngesini değiştirdi. Iskaladı. Lanet olsun, dedi Selim. Kerim ağa, karanlıkta kayboldu. Ertesi sabah, fırtına durdu. Hava, temizdi. Ama Hasan'ın yüreği, karanlıktı. Mektuplar çalınmıştı. Görevi, başarısızlık olmuştu. Ne yapacağız, diye sordu Mehmet. Kerim ağayı takip edeceğiz, dedi Hasan. Mektupları geri alacağız. Ama nereye gitti? Muhtemelen, Tebriz'e, dedi Selim. İran'ın başkenti. Casusluk merkezleri orada. O zaman Tebriz'e gideceğiz, dedi Hasan. Kervanı, Mehmet'in sorumluluğuna bıraktılar. Sen, Bursa'ya devam et. Normal ticaret yap. Ben, mektupları kurtarmaya çalışacağım. Ama tartışma yok, dedi Hasan, sertçe. Hasan ve Selim, 2 atla yola çıktılar. Kerim ağanın izini sürdüler. Zorluk Kerim ağa, birkaç saat önden gidiyordu. İlk gün, bir köye ulaştılar. Köylülere sordular. Aceleci bir adam geçti mi buradan? At üstünde. Evet, dedi bir köylü. Sabah erkenden, doğuya gitti. Teşekkürler. Devam ettiler. İkinci gün, bir han buldu. Han sahibine sordular. Kerim adında biri geldi mi? Evet, dedi han sahibi. Dün gece kaldı. Ama bu sabah erken ayrıldı. Çok telaşlıydı. Ne kadar önde? Belki 5-6 saat. Hasan, atını hızlandırdı. Selim, yanında oldu. İkisi, dinlenmeden sürüdüler. Üçüncü gün, bir dağ geçidine vardılar. Dar, tehlikeli bir yol. Bir tarafta kayalar, diğer tarafta uçurum. Geçidin ortasında, bir adam bekliyordu. Kerim ağa, sonunda, dedi Kerim, soğuk bir gülüşle. Sizi bekliyordum. Hasan, atını durdurdu. Mektupları ver. Hayır, dedi Kerim. Bu mektuplar, benim patronuma gidecek. Şah Abbas, bu bilgileri çok istiyor. O mektuplar, sultana aittir, dedi Selim. Sen, hainsin. Hain mi, dedi Kerim, öfkeyle. Hayır, ben, sadık bir İranlıyım. Osmanlılar, benim ülkemi işgal etti, halkımı eziyor. Ben, sadece intikam alıyorum. İntikam, masum insanları öldürmek mi, dedi Hasan. İshak'ı öldürdün. O, sadece bir tüccardı. O, çok şey biliyordu, dedi Kerim. Tehlikeli oluyordu. Sen, bir canavarsın. Kerim, kılıcını çekti. Belki, ama canlı bir canavar. Siz, ölü kahramanlar olacaksınız. Saldırdı. Hasan, kılıcını çekti, savunmaya geçti. İki kılıç, çarpıştı. Metal sesi, dağlarda yankılandı. Selim, yardım etmek istedi ama Kerim stratejik bir yerdeydi. Selim yaklaşırsa, Hasan tehlikeye girerdi. Savaş, şiddetliydi. Kerim, tecrübeli bir savaşçıydı. Ama Hasan da, eski bir askerdi. İkisi de güçlüydü. Dakikalar geçti. İkisi de yoruldu. Ama kimse pes etmedi. Sonunda, Hasan bir fırsat buldu. Kerim'in savunmasında bir açık. Hızla hamle yaptı, Kerim'in kılıcını elinden düşürdü.
Kılıcını, Kerim'in boğazına dayadı. Mektuplar. Şimdi. Kerim, nefes nefeseydi. Sonra, sinsi bir gülümseme. Mektuplar benimle değil. Ne? Onları, bir ulağa verdim, dedi Kerim. O, şu anda Tebriz'e gidiyor. Siz burada benimle uğraşırken, o mektupları Şah'a teslim edecek. Hasan, şok oldu. Yalan söylüyorsun. Hayır, dedi Kerim. Gerçek. Ben, sadece bir yemlemim. Sizi oyalıyorum. Selim, öne çıktı. Ulak kim? Nerede? Söylemem, dedi Kerim. Selim, bıçağını çıkardı. Söyleyeceksin. Ya da acı çekersin. Kerim, ona baktı. Sonra, güldü. Acı mı? Benim çektiğim acının yanında hiçbir şey. Ve aniden, kendini geriye attı. Uçuruma. Hayır, diye bağırdı Hasan, ona uzanmaya çalıştı. Ama çok geçti. Kerim, düştü. Çığlığı, yankılandı. Sonra, sessizlik. Hasan ve Selim, uçuruma baktılar. Kerim'in cesedi, aşağıda, kayalarda yatıyordu. Öldü, dedi Selim. Ve bizim ipucumuz da, dedi Hasan, çaresizce. Hayır, dedi Selim, düşünceyle. Dedi ki, ulağı gönderdi. Bu, yakın zamanda olmalı. Belki 1-2 gün önce. Ulak, henüz Tebriz'e ulaşmamıştır. Eğer hızlı gidersek, yolda yakalayabiliriz. Ama hangi yoldan gitti? Tek bir ana yol var, dedi Selim. Tebriz'e giden. Hızlı gidelim. Atlarını hızlandırdılar. Dinlenmeden sürdüler. Saatler geçti. Gün battı. Ama devam ettiler. Gece yarısı, uzakta bir ışık gördüler. Kamp ateşi. Yaklaştılar, sessizce. Kampta, bir adam vardı. Orta yaşlı, sivri sakallı. Yanında, bir at ve çanta. Bu, ulak olabilir mi, diye fısıldadı Hasan. Kontrol edelim. Sessizce yaklaştılar. Ama adam, tetikte olmalıydı. Aniden döndü, bıçağını çekti. Kim o? Biz, barışçıl seyyahlarız, dedi Selim, ellerini kaldırarak. Sadece bir soru sormak istiyoruz. Ne sorusu? Sen, Kerim Ağa için çalışıyor musun? Adamın yüzü değişti. Paniğe kapıldı. Ata doğru koştu, kaçmaya çalıştı. Ama Hasan, daha hızlıydı. Atın yolunu kesti. Adam, yere düştü. Mektuplar nerede, diye bağırdı Hasan. Bilmiyorum, bana sadece bir paket verdiler. Paketin nerede? Adam, çantasını gösterdi. Hasan, hızla açtı. İçinde, mühürlü bir paket vardı. Açtı. Şifreli mektuplar hepsi oradaydı. Buldum, dedi Hasan, sevinçle. Selim, ulağı sorguladı. Kerim Ağa, sana başka ne söyledi? Sadece paketi Tebriz'e götürmemi söyledi, dedi ulak. Şah'ın sarayına. Karşılığında altın vaat etti. Peki sen kimsin? Ben sadece bir ulağım. Paranın peşinde. Suç işlediğimi bilmiyordum, yemin ederim. Selim ve Hasan, birbirlerine baktılar. Ulak, masum görünüyordu. Ama emin olamazlardı. Onu Bağdat'a götüreceğiz, dedi Selim. Orada yargılanacak. Ama bu, geri dönmek demek, dedi Hasan. Daha fazla zaman kaybı. Başka seçeneğimiz yok, dedi Selim. Mektuplar güvenli. Şimdi, adaleti sağlamalıyız. 10 gün sonra, Hasan ve Selim, İstanbul'a vardılar. Padişahın sarayına. Büyük, görkemli bir yapı Topkapı Sarayı. Mektuplar, doğrudan Vezir-i Azam'a teslim edildi. Vezir, mektupları okudu, kaşlarını çattı. Bu bilgiler, çok değerli, dedi vezir. Eğer İranlıların eline geçseydi, savaş stratejimiz ele geçebilirdi. Siz, krallığa büyük hizmet ettiniz. Görevimiz, dedi Hasan. Ve Kerim Ağa, o ne oldu? Öldü, dedi Selim. Uçurumdan atladı. Yakalanmaktansa ölmeyi seçti. Anlıyorum, dedi vezir. Peki, İshak'ın ölümü? Kerim Ağa öldürdü, dedi Hasan. Kerim Ağa, ona şüphelenmesini engellemek istedi. Vezir, başını salladı. Trajik. İshak, dürüst bir adamdı. Hizmetleri hatırlanacak. Sonra, padişah onları kabul etti. Sultan Murat, tahtında oturuyordu. Güçlü, otoriter bir lider. Hasan Ağa, Selim Ağa, dedi padişah. Yaklaşın. İkisi, eğildiler. Padişahım, sizin cesaretiniz, sadakatiniz, krallığa örnek, dedi padişah. Bu yüzden, ödüllendirileceksiniz. Hasan'a, altın ve toprak bağışlandı. Artık sen, bir bey olacaksın. Kendi topraklarını yöneteceksin. Hasan, şaşırdı ama onurlandı. Teşekkür ederim, padişahım. Selim'e de, terfi verildi. Sen, baş casus olacaksın. Tüm istihbarat ağını yöneteceksin. Hizmetinizdeyim, padişahım. O gece, sarayda büyük bir ziyafet verildi. Hasan ve Selim, onur konuğu olarak katıldılar.
Soylular, vezirler, generaller hepsi onları tebrik etti. Ama Hasan, huzurlu değildi. İshak'ın ölümü, hala kafasını karıştırıyordu. Masum bir adam, casusluk oyunlarının kurbanı olmuştu. Selim, yanına geldi. "Neyi düşünüyorsun?" "İshak'ı," dedi Hasan. "O, sadece bir tüccardı. Yanlış yerde, yanlış zamanda." "Evet," dedi Selim, üzgünce. "Bu işin trajedi. Masum insanlar, sık sık zarar görür. Bunu engelleyemez miyiz?" "Deneyebiliriz," dedi Selim. "Ama tamamen engelleyemeyiz. Çünkü dünya, karmaşık. Her karar, bir bedeli var. Yine de denemeye değer." "Katılıyorum," dedi Selim. "Ve ben, senin gibi insanlarla çalışmaktan mutluyum. Sen, dürüst, cesur, adaletlisin. Krallığa, senin gibi insanlar lazım." 2 hafta sonra, Hasan yeni topraklarına gitti. Anadolu'nun güney kısmında, verimli bir bölge. Köyler, tarlalar, bağlar. Mehmet ve kervan, onu orada buldu. Seni aradık. "Ben buradayım," dedi Hasan, gülümseyerek. "Artık bey oldum. Burası, benim topraklarım." Mehmet, şaşırdı ama sevindi. "Tebrikler, beyim." Hasan, topraklarını yönetmeye başladı. Adil bir yönetimdi, vergileri makul tuttu, halkın sesini dinledi, köyleri geliştirdi. Bir gün, genç bir adam onu ziyaret etti. "Bey Hasan, ben İshak'ın oğluyum. Adım Ali." Hasan, ona baktı. Gerçekten İshak'a benziyordu. "Hoş geldin, Ali. Geçmişiniz için başsağlığı diliyorum." "Teşekkür ederim," dedi Ali. "Babamın ölümünü duydum. Kerim Ağa öldürmüş. Doğru mu?" "Evet," dedi Hasan. "Üzgünüm. Onu koruyamadım." "Senin hatan değil," dedi Ali. "Babam, riskli bir hayat yaşıyordu. Biliyordu. Ama bir şey istiyorum senden." "Ne?" "Babamın vasiyeti vardı," dedi Ali. "Eğer ona bir şey olursa, sen ona bakmamı istedi. Güvenilir bir adam olduğunu söyledi." Hasan, duygulandı. "İshak, beni tanımıyordu bile. Ama seni gözlemledi," dedi Ali. "Ve karakterini anladı. Bu yüzden, sana güvendi." "Anlıyorum," dedi Hasan. "Peki, sen ne istiyorsun?" "Seninle çalışmak istiyorum," dedi Ali. "Tüccar olmak, yönetmeyi öğrenmek. Babamın yolunda yürümek." Hasan, gülümsedi. "Kabul. Hoş geldin, Ali." Ali, Hasan'ın yanında kaldı. Yıllarca birlikte çalıştılar. Ali, akıllı ve çalışkandı. Yavaşça, iyi bir tüccar, iyi bir lider oldu. Selim, ara sıra ziyaret ediyordu. Casusluk işlerinden bahsediyordu, maceralar anlatıyordu. "Bilirsen, Hasan," dedi Selim bir gün. "Senin kervansaray hikayeni, efsane oldu. İnsanlar, kervansaraydaki casus, hikayesini anlatıyor. Sen, kahraman oldun. Ben, sadece görevimi yaptım," dedi Hasan. "Ama ne kadar iyi yaptın," dedi Selim. "Sen, sadece bir tüccar değildin. Gerçek anlamda bir vatansever, bir kahraman oldun." "Teşekkür ederim," dedi Hasan. "Ama asıl kahraman, sensin. Sen, riskleri aldın, hayatını ortaya koydun. İkimiz de kahramanız," dedi Selim, gülümseyerek. "Ve umarım, daha fazla genç bu örneği takip eder." Yıllar geçti. Hasan, topraklarını iyi yönetti. Ünlü, saygın bir bey oldu. Ali, onun yardımcısı, sonunda varisi oldu. Bir gün, yaşlı Hasan, hastalık düştü. Ölüm döşeğinde, etrafındakiler toplandı. Ailesi, dostları, halkı. "Hayatım, uzun ve anlamlıydı," dedi Hasan, zayıf bir sesle. "Pişmanlığım yok. Hizmet ettim, sevdim, yaşadım." Ali, elini tuttu. "Sen, bana çok şey öğrettin. Asla unutmayacağım. Sen, iyi bir adam olacaksın," dedi Hasan. "Benden daha iyi. Ama unutma, dürüstlük, her zaman en değerli hazinedir." "Unutmayacağım." O gece, Hasan öldü. Huzur içinde, sevdiklerinin yanında. Cenazesi, büyük bir törenle yapıldı. Binlerce insan katıldı. Halk, onu seviyordu. Saygı duyuyordu. Mezar taşında, bir cümle yazıldı: "Hasan Bey dürüst tüccar, cesur kahraman, sadık vatansever." Ve hikayeleri, nesiller boyu anlatıldı. Kervansaray'daki casus, İshak'ın ölümü, Kerim Ağa'nın ihaneti, mektupların kurtarılması. Her detay, nakşedildi hafızalara. Çocuklar büyürken, babalarından bu hikayeyi dinlediler. Ve öğrendiler, casusluk, sadece gölgelerde saklanmak değildir. Gerçek kahramanlık, doğruyu savunmak, haksızlığa karşı durmak, gerektiğinde canını ortaya koymaktır. 100 yıl sonra, İpek yolu hala işlekti. Kervanlar, hala aynı yollardan geçiyordu.
Ve Sultan Hanı, hala ayaktaydı. Genç bir tarihçi, adı Zeynep, kervansarayı ziyaret etti. Araştırma yapıyordu, eski hikayeler, efsaneler, gerçekler. Yaşlı bir bekçi, ona rehberlik etti. Bu kervansaray, çok hikayeye tanık oldu. Ama en ünlüsü, Hasan Bey'in hikayesi. Hasan Bey mi, dedi Zeynep. Kim o? Bekçi, hikayeyi anlattı. Hasan'ın kervanı, İshak'ın ölümü, Kerim Ağa'nın ihaneti, Selim'in yardımı. Her detay, canlı bir şekilde. Zeynep, dinlerken büyülendi. Bu, muhteşem bir hikaye. Ama gerçek mi? Elbette gerçek, dedi bekçi. Belgeler var, mektuplar var, İstanbul arşivlerinde. Zeynep, İstanbul'a gitti. Arşivleri araştırdı. Ve buldu Hasan'ın raporları, Selim'in mektupları, padişahın fermanları. Her şey, gerçekti. Bir kitap yazdı, Kervansaray'daki casus, Hasan Bey'in hikayesi. Kitap, çok satıldı. İnsanlar, hikayeyi okudu, ilham aldılar. Bir genç, adı Yusuf, kitabı okuduktan sonra dedi ki, ben de, Hasan Bey gibi olmak istiyorum. Dürüst, cesur, vatanını seven. Annesi, gülümsedi. O zaman çalış, öğren, iyi bir insan ol. Hasan Bey, sıradan bir tüccardı. Ama karakteriyle, olağanüstü oldu. Yusuf, bu tavsiyeyi ciddiyete aldı. Çalıştı, okudu, gelişti. Yıllar sonra, diplomasiye başladı. Ülkesini temsil etti, barışa hizmet etti. Ve her zaman, Hasan Bey'i hatırladı. Onun ilkelerini, cesaretini, dürüstlüğünü örnek aldı. Başka bir genç, adı Elif, kitabı okuduktan sonra tarihçi olmaya karar verdi. Eski hikayeleri korumak istiyorum. Çünkü onlar, bizim kimliğimiz. Unutulmasınlar. Elif, üniversitede tarih okudu. Doktorasını yaptı. Sonra profesör oldu. Onlarca makale yazdı, kitaplar yazdı. Hep, eski kahramanların hikayelerini anlattı. Ve böylece, Hasan'ın mirası yaşadı. Sadece bir hikaye değil, bir ilham kaynağı oldu. Yüzlerce yıl geçti. Dünya değişti, teknoloji geldi, şehirler büyüdü, kültürler karıştı. Ama bazı şeyler değişmedi. Dürüstlük, cesaret, adalet bunlar, her zaman değerliydi. Modern zamanlarda, bir müze kuruldu. İpek Yolu Müzesi. İçinde, eski kervan eşyaları, tüccar belgeleri, haritalar vardı. Ve özel bir bölüm, Hasan Bey Salonu. Onun kılıcı, mektupları, madalyası sergileniyordu. Ziyaretçiler, salona girdiğinde, bir plakat okudular. Hasan Bey, 1580 ila 1650, İpek yolunun en ünlü tüccarlarındandı. Ama aynı zamanda, bir kahraman, bir vatansever, bir örnek liderdi. Kervansaray'daki casus olayında, Osmanlı Krallığını İran casusluk ağından korudu. Ömrü boyunca, dürüstlükle yaşadı, halkına hizmet etti. Mirası, bugün hala yaşıyor. Bir çocuk, annesine sordu. Anne, ben büyüdüğümde Hasan Bey gibi olabilir miyim? Anne, gülümsedi. Elbette. Ama unutma, kahramanlık, büyük savaşlarda değil, küçük kararlarda başlar. Her gün, doğru olanı seç. Dürüst ol, cesaretli ol. İşte o zaman, bir kahraman olursun. Çocuk, başını salladı. Gözleri, parladı. Belki o da, bir gün bir hikaye olurdu. Kervansaraylar, bugün çoğu harabe. Ama bazıları, restore edildi, turizm merkezi oldu. İnsanlar ziyaret etti, geçmişe yolculuk yaptı. Sultan Hanı'nda, her yıl bir festival yapılıyordu. İpek Yolu Festivali. Tüccarlar geliyordu, eski giysiler giyiyordu, geleneksel yemekler pişiriyordu. Ve gece, hikayeler anlatılıyordu. Yaşlılar gençlere, geçmişi aktarıyordu. Bir hikaye anlatıcı, ateş başında oturdu. Sesi, derin ve hipnotikti. Bir zamanlar, dedi, İpek yolunda, Hasan adında bir tüccar varmış. O, sadece mal taşımıyormuş. Umut, dürüstlük, cesaret de taşıyormuş. Ve bir gün, bir kervansarayda, casuslarla karşılaşmış. Hikaye, devam etti. Dinleyiciler, büyülendi. Çocuklar, hayran hayran dinledi. Yaşlılar, nostaljik oldu. Ve hikaye bittiğinde, herkes alkışladı. Çünkü biliyorlardı ki, bu sadece bir hikaye değildi. Bu, bir miras, bir ders, bir ilhamdı. Gece derinleştiğinde, gökyüzü yıldızlarla doldu. Hilal ay, parlıyordu. Aynı hilal, Hasan'ın da gördüğü. Ve sanki, geçmiş ve gelecek, o anda birleşti. Nesiller, birbirine bağlandı. Değerler, nesiller boyu aktarıldı. Kervansaray'daki casus hikayesi, bitti.
Ama mirası, hiç bitmedi. Her çocuk onu duyduğunda, bir tohum ekildi. Dürüstlük tohumu, cesaret tohumu, adalet tohumu. Ve belki, yüzyıllar sonra bile, insanlar hatırlayacaklardı. Hasan Bey'i, Selim'i, İshak'ı. Ve öğreneceklerdi. Gerçek kahramanlık, sadece kılıçla değil, karakterle kazanılır. İhanet, her zaman yenilir. Dürüstlük, sonunda galip gelir. Ve her insan, fırsat verildiğinde, bir kahraman olabilir. Son.